Merhabalar, ben Doktor Fatih Dağdelen, estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Şimdi üst bacak problemlerinden bahsetmek için üst bacağı önce bir tanımlamak gerekir. Üst bacak kalçadan dize kadar olan bölgeyi içerir. Aslında bacağı bir bütün olarak da değerlendirebiliriz. Üst bacak, alt bacak olarak da değerlendirilebilir. Yani hastanın neye ihtiyacı varsa o şekilde planlanıyor ama alt bacaktan ziyade üst bacak problemleri daha sık karşılaştığımız konular olduğu için burayı ayrı bir şekilde işlemek istedim. Üst bacakta en büyük problemlerden bir tanesi basen bölgesinin şişkin olması ya da iç bacaktaki kalınlık, sarkıklık ya da diz içindeki kalınlık olabiliyor ya da oradaki çıkıntıları olabiliyor. Yine bacağın ön kısmındaki yağlı bölgenin fazla olması problemiyle karşılaşılabiliyor. Bu tip durumlarda biz neler yapıyoruz? Aslında öncelikle hastayı görüp değerlendirmek gerekiyor. Hastayı görüp değerlendirdiğimizde eğer fazla bir yağ birikinti problemi var ise bunları düzgün bir şekilde önce işaretliyoruz, planlıyoruz, daha sonra ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman tek bölge, yani sadece basen bölgesini yaptığımız hastalar da var. Sadece bacak içini yaptığımız ya da sadece diz içini yaptığımız ya da kombine bir şekilde hem baseni hem bacak içini hem diz içini yaptığımız hastalarımız var. Bu tip hastalara bazen 360 derece dediğimiz bacak ön yüzü ve bacak arka kısmında kalınlık problemi olan hastalarla da karşılaşabiliyoruz. Bu takdirde 360 derece total olarak bütün bacakta bir inceltme, bir daha düzgün bir forma alma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bunun için tabii liposuction çok güzel bir yöntem ve hastalar için de son derece efektif. Bunun dışında özellikle bacak bölgesinde, iç bacak bölgesinden bahsedecek olursak bu bölgenin kalın olduğu ve liposuction yaptığınız takdirde gevşeyeceğini düşündüğünüz ya da dokuların orada yumuşadığını hissettiğiniz hasta grupları var. Bu tip hastalarda sadece liposuction yeterli olmuyor. Bu tip durumlarda uyluk germe dediğimiz ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Uyluk germe aslında 3 farklı yöntemle yapılan, yine beraberinde liposuction'ın kombine edildiği ve edilmediği bir hasta grubu var. Bunu nasıl ayırt ediyoruz? Mesela hasta eğer bir obezite cerrahisi geçirmiş ise, ciddi anlamda kilo vermiş ise, bacaklarında ciddi bir gevşeklik var, yağ yok ama gevşeklik problemi var, sarkıyor. Bacak gerek iç kısmında gerekse ön kısmında böyle dokunduğunuzda böyle sallanan gevşek bir yapısı söz konusu ise bu tip hastalarda yağ almadan sadece germe işlemi. Şimdi germe işlemini yaparken hastanın ne kadar kilo verdiği, bacağın ne kadar gevşediği de burada önemli. Eğer hastanın sadece bacak iç kısmında bir gevşeklik var, ön kısmında ya da alt kısımlarda herhangi bir problem yoksa direkt olarak kasık içerisinde kalacak şekilde oradan bir dilim şeklinde doku çıkararak izi kasıkla toplayacağınız şekilde iç bacak kısmını gerginleştirdiğiniz bir germe uygulaması yapılıyor. Eğer hastanın problemi iç bacakla beraber alt kısımda da devam ediyorsa bu takdirde izimizi yukarıdan aşağı doğru iç kısımda olacak şekilde gerçekleştirmemiz mümkün. Eğer hasta böyle 40-50 kilo, 60 kilo, 70 kilo vermiş ise hem iç bacakta hem ön bacak kısmında yani veya bütün üst bacak kısmında total bir gevşeklik varsa bu takdirde hem aşağı doğru uzayan hem kasık içinde olacak şekilde de çeşitli varyasyonları, çeşitli değişik modellerde germe uygulamaları yapabiliyoruz. Eğer hastanın bacağı hem kalın hem gevşek ise bu tip durumlarda bu uygulamaya liposuction'da kombine etmek gerekiyor. Tabii ilk etapta liposuction'la biraz daha inceltiyoruz hastayı ve olması gereken inceliğe kavuşturduktan sonra zaten doku daha da hem gevşemişti, daha da gevşek oluyor. Böylelikle daha fazla bir germek için daha fazla bir doku çıkararak bacağa uygun bir şekilde germiş oluyoruz. Böylelikle hastanın üst bacak problemlerini totale yakın bir şekilde düzeltmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.